Öncelikle merhaba arkadaşlar. Gaming 51'in sonuçlarını göstereceğim. Daha sonrasında bir miktar Essence açılışımız olacak. Bunun akabinde bir önceki haftada bir miktar Essence açılımı yapmıştım ama çok az olduğu için diyeyim en azından. Onu yayınlamadım. Onu da keserim, sadece Essence açtığım kısımla birlikte bu videonun bir tarafına eklerim. Yani muhtemelen ilk Essence kısmını bu Game Week ikinci kısma da bir önceki haftanın Essence açılımını eklerim diye düşünüyorum. Şöyle bir başlayalım. Bu şekilde başladık haftaya. Yani Leva, bizim genç Leva yedek başladı Dortmund karşısında. Bu arada gerçekten ben bu kadroyu D1'e atarken inanarak atıyordum. Ki Hamburg'un podyum potansiyeli olacak haftaları biliyorum gerçekten ama olmuyor. Butkovic mesela normalde çok daha yüksek puanlar yapar ama gidip 53'te kaldı. Pejinovic yedek başladı. Amiri yapması gerekeni yaptı ama işte şu ikiliden biraz ekstra alsaydık belki de podyum bile yapabilirdik. Podyum işten bile değildi ama ilk hedefi aldık. 20 dolar buradan aldık. 5 dolar da buradan aldık. Yine Hamburg'la 25 dolar daha kazanmış olduk. Muhtemelen Hamburg, yanlış hatırlamıyorsam, 3 kere bu minimalde ödül almıştık. Hamburg kartları çok yüksek ihtimalle kendini amorti etmiştir. Onun akabinde başka bir şey yok. Bundesliga tarafında, Jupiler tarafında Allah'ın belası Kulüp Brugge yine devam ediyor. Ya iki tane dini hep de yemeyeyim abi ya. Div 2'den bile düşürüyor yani. Kaldı ki hedef 3'tü sanırım bu hafta Jupiler. Ya Jüpiter ya Eredivisie 3'tü. Birisi 2, diğeri 3'tü. Maalesef bütün kadrolar olabildiğince 1-2 oyuncuyla birlikte patladı. Ya, niye falan yiyoruz. Bilmiyorum. Hollanda tarafında da yine maalesef benzer bir senaryo mevcut. Burada da hedefe ulaşamadık. Evet, haftanın tek keyif veren tarafı Challenger tarafıydı. Bu arada kalecisiz bir kadroya göre gerçekten fena gitmedi burası. Ya iki tane kalecim var İskoçya Ligi'nde. Bu hafta İskoçya Ligi maçı yoktu. Geçen hafta İskoçya Ligi maçı olmadığı için maalesef kalecisiz yarışmak durumunda kaldık Challenger Süper League tarafta. Kalecimiz olsaydı 3-5 bir şeyler koparırmışız. Aynen, baksana. 80 puan falan yapsa da XP ile 93'ü geçiyor bu arada. Yani 60 yapan kaleciye 75-80'e de 100 dolar falan kazanabiliyormuşuz. Yani şansımız varmış ama işte genelde böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Galatasaray'la fena başlamadık ama Zalazar ve Maxim ikilisini bekliyorduk bu arada bu kadroda. İkisi de maalesef beklentinin altında kalınca bu kadro sadece 100 sens kazandırdı. Beşiktaş tarafında da bence fena olmadı, oynamadı Beşiktaş ama maalesef bekleneni veremedi. Ama zaten haftanın ilk maçı Trabzonspor'dan biz streak 4'ümüzü yapmıştık ve 400 doları üstüne 50 doları, 452 doları şu kadroyla Trabzonspor'dan kazanmış olduk ki yani maliyetlerini hesaplasam 100-150 dolar bile değildir. Trabzonspor'umuzdan razıyız. Burada GSM kurtar, TSM kurtar bizi yazıyordu bu arada bu kadroda. Bu hafta Trabzonspor'da işimizi çözdük. GSM kurtar bizi bu işten yaptık. Çünkü 2000 dolara oynayacağız Challenger Rare tarafta bu hafta. Biraz sonra o kadroyu da gösteririm. Ee, Burada bir denememiz oldu ama maalesef fena olmayan 3 puanımız var. Yine 2 tane batıran isim olunca maalesef olmuyor. Burada da Maxim Cup'ta anlamışız. Maalesef Maxim bu hafta bizi oldukça üzdü. Menerim de gol yediği için pek ekmek yedirmedi. Burada yine Trabzonspor'dan Strik 2'ye almışız. Akabininde de 1K ve 5 dolar da buradan Trabzonspor kazandırmış. Ya sadece Trabzonspor'un kazandırdığı bir hafta diyebilirim aslında bu hafta. Challenger tarafında maalesef yine ilk hedefi yapamadık.
Challenger tarafı hüsran ya. Gerçekten podyum yapabilecek düzeyde kartlar var ama bir türlü olmuyor. Anlamadım. Hani Barış Atik izledik. Haftanın ilk günü ya da ikinci günü yine muazzam oynadı Barış Atik. Süper Rare tarafta yine iyi puan yapan çok kart var elimizde ama tek kadroda buluşturamamışız. Buluştursak gerçekten podyum bile gelebilirmiş buradan. Her kadroda böyle 80 plus yapan ikişer kişi var gibi, onları topladık mı podyumuz. Onun akabinde maalesef pek bir şey yok. Uzatmayayım videoyu. Ödülleri ben yine almadım. Şu şekilde birlikte alalım. Aa, 52 doları 2575 Essence'e çevireyim diyor. 5 dolara da 1300'e çevireyim diyor. 3 kuruş kazandık, ona da gözüküyorlar. Onu yapsak mı ya? Gerçi şu dönemde Essence alsan ne olacak? Ver paramı abi. 3 kuruş para kazan. Onu da Essence'e çevirttirecekler. Böyle bir şey olabilir mi ya? 57 dolar normal turnuvalardan kazanmışız. Yani totalde zaten yazıyordu aslında Gaming'de ne kazandığımız. 150 Essence Rare kazandık. 1350 Limited kazanmışız. 1500'e 1300. Hemen gidelim. Bir tane Limited, iki tane de Rare açacağız diye düşünüyoruz. Bakalım. Limited'ımızı önden atalım. Standart attı. Bu arada 700'ümüz var. Bunu açarsak onu açamayız. O yüzden basıyoruz buraya. Hayatımıza devam ediyoruz. Olabilecek en kötü kartlardan birini açmışız. Kendisi Tire 2 mi olduğunu, Tire 3 mü olduğunu ne iddia ediyor ama Rare 10 dolar. Limited'da 1 dolara satsak şükredeceğimiz bir durumda. Ama alalım. Yani 200'ü iade etsek de pek bir şey yapamıyoruz. 1-1,5 dolara satarsak okeyiz. Rare tarafa geçelim. Haydi bre bismillah diyelim. Güzel. Yine bir standart 7'den devam edeceğiz. Antonio Musa. Oynuyor muydu lan bu Leipzig'te? Oo, Tahir bir diyorsun. Bir müjde veriyorum. Antonio Musa diyorum. Oynuyormuş lan çocuk. İyi açtık he. Valla. Bu kadar ödüyor mu lan? Vay be. Olur. Ben hiç de hakim değilim Leipzig tarafına. Antonio Musa. Vay be. Güzel valla. 150 dolar civarına satabiliriz gibi gözüküyor kağıt üstünde. Neden sevinmediğimi bilmiyorum şu an. Normalde geçen şey açtım. Bayağı oldu bu arada. Sezon başı açmıştım. Angel Di Maria. O sevincimi hatırlayanlar bilir. Yani şu an 10 numaram bir numaram. Bu arada burada daha iyi bir kart çekeceğiz. 10 ya da 1'de. Anıl abim için biri açıyorum. 10 numarada öttürü geç bir şey var. Kevin Parades. Bu yedek bir topçudur. Yo, 10 numarada Julian Malitani var. Razıyız ya. Bu geri de sürekli benim Essence'lerde bir yerlerden çıkıyor lavuk. Garip bir eleman. İyi ya, Antonio Musa çektik abi. Allah bereket versin. Bu herifi iade edelim bence. 4 dolarlık falan kart. Son maçta oynamış ama. Bir bakalım Wolfsburg'da neden oynamış olan. Gerçi oynasa ne olacak? Geçmişine bakalım biraz. Hmm. Bir ara oynuyormuş lan çocuk. Yani 4 dolarlık bir kartı alıp ne yapacağız? İade edelim bence. Ya Wolfsburg'dan gidip kart alacağımı da düşünmüyorum diğer tarafta.
iade edelim. Haftaya 200 Essence işimize yarar diye düşünüyorum. Bize Antonio Musa verdiler zaten. Kefaretini ödemiş oluruz. Dediğim gibi bu videonun kalan kısmına bir önceki haftanın Essence açılışını ekleyeceğim. Daha sonrasında videoyu zaten o videoda bitirmiştim. Zaten yayınlamam diye belirtmiştim ama yayınlamış olacağım bu videoyu ekleyip. Devam ediyor. Pardon arkadaşlar, unuttuğum bir kısım var. Sonraki hafta 2000 dolar oynayacağım dedim. Kadroları göstermedim. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Hemen gösteriyorum kadroları. Bu arada çok fazla yatırım yapmadım diyeceğim 2000 dolar için. Hiç yapmadım gibi bir şey neredeyse. Elimdeki Galatasaray kadrosunu direkt olarak attım. Ya bu hafta Avrupa var bu arada Galatasaray için. Ama yani lig de önemli ve rakip Eyüpspor. Bence ilk 60-70 dakikada işi bitirirler az kadroya çıkıp sonra aslar çıkar. Bu arada umudumuz ne? Osimhen'den bir hat-trick. Yunus Akgün'den 2 asist. Davinson Sanchez'in o asistlerden birini gole çevirmesi yönünde. Mario Lemina'nın Osimhen'e attığı yalandan bir pasın gol olması ve 20 avantla bitirmesi. Uğurcan Çakır'ın en azından 70-75'le bitirmesi falan, bunlara ihtiyacımız var. Bunlar olursa 510'a ulaşılır Real tarafta. Ama kolay mı diyorsanız bence olabilecek en iyi kadroyu kursak bile 510 puan gerçekten zor. Bu hafta Trabzonspor'la yapmıştım. Bu arada daha az önce belirttim. Burada T vardı. TSM Kurtar Bizi Bu işten isimli kadroyu T'sini G ile çevirerek Galatasaray kadrosunu attık. Umarım benzer minvalde direkt, o da Cuma günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Cuma günleri işi bitirir, fişi çekeriz. Burada inşallah eğer 2000 dolara kazanırsak bol bol çekiliş, gruba çekiliş atarım. YouTube tarafı için çekiliş atarım. X tarafı için çekiliş atarım. Bol bol çekişlerimizi yaparız. İnşallah kazanırız. Burada bir 27 numaralı formasıyla ey şan diyorum. Rafa Silva'yı kaptanladım. Böyle bir hissiyat geldi, yaptım. Ben genelde bu hissiyatlarda patlarım. Ama nasip belli olmaz. Bu arada Tavernier her hafta 40 yazıyor yüzde eleman. Ve harbiden rotasyona gidiyor sürekli. Umarım bu hafta yedekten girer. Hafta arası maçları var. Hafta arası yedekten girip bir skor yapar ve hafta sonu başlarsa muazzam olur. Onun akabinde bu kadroda çok fazla soru işaretimiz yok. Benfica'nın Real Madrid'le maçı var yine hafta arası Galatasaray'da olduğu gibi. Bilmiyorum ya, bu hafta arası Avrupa maçı işi biraz sıkıntı. Özellikle Galatasaray tarafında. Benfica tarafında Rafa umarım oynar. Onların da Avrupa maçı var. Evet, buraya geldiğimizde yine bir karma, elimizde kalan kartları attık buraya. Maxim geçen hafta bizi üzmüştü. Rakip Kocaelispor. Yani nispeten zor bir rakip. Hem de ev sahibi olacak Kocaeli ama hem Maxim abimize güvendik. Muhammed Bayolu son haftalarda zaten formda. Bir Maxim asistiyle Muhammed Bayo golü görürüz umarım. Akabinde Bednarek kullandım. Kivior sanırım bir sakatlığı varmış. Yüksek ihtimalle oynayacak gibi gözüküyor. Stejanovic de ara ara gerçekten muazzam puanlar yapıyor. Ya bir anda 80-90 puan yapabiliyor. Bu tarz kalecilerin bu haftalarda iş yapması lazım diye düşünerek attım. Zuk işte geçen hafta beklentimizin altında kaldı ama bu hafta bir 80'i var diye düşünüyorum. Ya gerçekten belirttim az önce. Ya, en iyi kadroyu kursam bile olmayabilir. O yüzden olabildiğince ihtimalleri düşünerek kadro kurdum. Bir de Beşiktaş'ımı atayım dedim. Tabii duygusal bir taraftan Başakşehir karşısına Beşiktaş'ı buraya atmamak lazım ama attık. Ne yapalım yani, biz de içimizden söküp atamıyoruz bu sevgiyi. Bu arada bu Süper Rare kadroda eğer Tayfur yedeğe gitmezse Petro Baba bizi podyuma götürebilir. Bunu da göstermiş olayım. Yani umarım bu hafta başarılı oluruz da hem bol bol çekiliş gelir hem de artık sonradan gerçek anlamda güzel bir para kazanmış oluruz. Çünkü Sorara'ya harcadığım zamanla kazandığım paranın eş değer olmadığını düşünüyorum. Umarım yavaş yavaş karşılığını alırız. Benim video biraz sonra geçen haftaki açtığım Essence'e devam ediyor. Böyle bir Essence kısmına gelelim. 3700'e 1400. Okey.
Limited'dan başlayalım. Ne geldiğinin bir önemi yok bu arada. Ben bunu aa, hayır, bir kart varmış bu arada. Deneyelim bence ya. Essence'la açalım ama. Ligi de açalım. Nerede? Heh, Graph Simulator. Hızlı hızlı girelim. Norveç Eredivisie. Dolu gözlerle döndüm rüyam. Bu olabilir. Bu ne lan? Netherland Eredivisie çok var ya. Döndüm rüyamda. Tamam, iki tane ondan. Norveç Eredivisie bir tane daha mı? Abicim dalga mı geçiyorsun ya? Karttan zaten 8 tane falan var. Nasıl aynı kısımda açtık? Şaka gibi ya. Yani bu da spesifik değil ama hadi girelim. Nasıl inanırım sana? Bunu zaten açmayız. Tayyip bir de kötü. Pilar Belgo'yum. Çok kötü durumdayız. Şu yok mu ya? Yoktur. Ne o? Tariki. Eredivisie England. Buradan da bir şey çıkmadı. İkinci Bundesliga Morocco. Hadi oğlum yaparsın. Hadi Morocco. Yok. Ya, yani. Evet. Hedefimiz çok. Kroatia'yı eliyoruz çünkü Tahir 1 oldukça kötü civarlarda. Morocco, England falan filan zaten eliyoruz. Belgo'yu mu açsak ya, kafamız rahat olsa. Çünkü bundan bir tane var. Eredivisie Norveç iki tane var. Netherland'dan da üç tane var. Yani muhtemelen şu Norveçlerden biri bence bir numara. Ama şüpheler daha mı sağlıklı bilmiyorum ki. Bir kere falan sarmış. Bilmem. Enteresan. Bir numarada olduğuna inanıyorsan aç bir numarayı ya. Niye öyle bir şey yapıyorsun ki? Aç bir numarayı, al 12 dolarını, yoluna bak yani. Hoş olmadı bu iş. Et abi ya, hadi et hadi. Mahvettin bizi zaten. Açacağım 7 numarayı, hayatıma devam edeceğim. Okay yokuşlu da verme ya. Koleksiyon olsun bari. Ne yapalım? Yani Okay yokuşlu da vermezsin be birader. Ver bir daha ver. İkisini de 7'ye basıp geçeceğim ya. Eser Gürbüz kim? Bari iyi bir şey olmasın. Eser Gürbüzcüm. Kimsin sen canım? Herhangi bir adamsın. Seni de iade edelim. Bu sefer onu açayım ya. Ver abi bana number 10'i. Ne diyorsun lan? Geçen de böyle oldu. Saçma sapan pick yapabileceğin oyuncu yok diyor. Nerede yok abi, var işte. Bak.
Dünyanın en çöp kartlarından birini bize yapıştırdın. Milor Rashica. Neyse iyi bari koleksiyon olur yani. Bir şey demiyorum artık ya. Bu videoyu da atmam muhtemelen. Yani bu kadar rezillik olabilir mi bilmiyorum. Atarsam diye yine de videoyu beğenir ve abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bunun akabinde hala sorarak kaydolmazsanız şurada ya da şurada bir video göreceksiniz. Onu izledikten sonra bana aşağıdaki istediğiniz herhangi bir sosyal medya hesabından ulaşıp sorular hakkında istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Efendim kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Bay bay.